Merhabalar, ben Faruk Kaymak. Bu videoda sonlu bir aritmetik dizinin ve sonlu bir geometrik dizinin ilk n teriminin toplamının formülünü konuşacağız. Şu an ekrana yansıttığım bu iki formülün kanıtını yapacağız. Önce aritmetik dizinin tanımını hatırlayarak başlayalım. Ardışık terimlerinin farkı sabit olan dizilere aritmetik dizi diyoruz. Burada A2'nin A1'den bir R kadar fazla olduğunu kabul edersek A3 de A2'den R fazladır. A4 de A3'ten bir R fazladır. Dolayısıyla AN de AN-1'den yani n'inci terimde n-1. Terimden R fazladır. A2 aslında ikinci terimimiz birinci terimin R fazlasıdır. A3 ikinci terimin R fazlasıdır. A4 üçüncü terimin R fazlasıdır. AN, AN-1'in R fazlasıdır. Yani herkes kendinden önce gelen terimin R fazlasıdır. Dolayısıyla farkımız sabit. Burada bütün terimleri birinci terim türünden yazabiliriz. A3 mesela üçüncü terim birinci terimin 2 tane R fazlasıdır. Dördüncü terim birinci terimin 3 tane R ilerisindedir. N'inci terim birinci terimin n-1 çarpı R kadar ilerisindedir. Şimdi sonlu bir aritmetik dizinin ilk n teriminin toplamını kanıtlayalım. İlk n terimin toplamı Sn olmak üzere Sn n çarpı A1 artı An bölü 2'dir. İlk terim ve son terimin toplamının yarısının n katıdır aslında. Peki neden? Kanıtımız şöyle. Şimdi burada biz tabii SN'yi bir açık olarak yazalım. İlk n terimin toplamı. Burada hemen geçmişe dönüp bir hikaye anlatalım. Rivayet odur ki matematikçi Gauss'a ilkokulda öğretmeni birden 100'e kadar sayıların toplamını sorar. Daha doğrusu sınıfa sorar. Tabii sınıf bu soruyla epey zaman kaybedecektir. Ama Johann Carl Friedrich Gauss bu sayıları tersten yazarak yani 100'den 1'e kadar sayıları düşünerek aslında alt alta gelen bütün terimlerin 101 toplamını verdiğini fark etmiştir. Çünkü bir aritmetik dizide baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimlerin toplamları daima eşittir. Bütün toplamların 101 olduğunu görüp aslında elimizde 100 tane 101 var demiştir. Tabii bu toplam 2 tane a'ya eşit olacağı için a'yı her iki tarafı da 2'ye bölersek aslında a'nın eşitinin 100 çarpı 101 bölü 2 olduğunu söylemiştir. Şimdi biz de tabii Gauss'tan ilhamla hemen aynı hareketi yapalım. Biz de sonlu dizimizin terimlerini tersten yazalım. İlk başa n'inci terim yazdık. Sonra n-1. Terim ve en sonunda birinci terimle bitirdik. Bakınız burada toplamaya çalışırsak alt alta gelenlerin toplamı hep aynıdır. Peki neden? Hemen aşağıda şöyle bir açıklamasını yapalım. A1 ile AN'in toplamı, bakalım A2 ile AN-1'in toplamı eşit mi? A2, A1'in R fazlasıdır. AN, AN-1'in R fazlasıdır. AN-1 yalnız bırakacak olursak AN-1 aslında AN'in R eksiğidir. Dolayısıyla taraf tarafa toplama işlemini yaparsak burada İkinci terimle n-1. Terimin birinci terimle n'inci terim olduğunu, toplamı olduğunu görürüz. Aynı durumu üçüncü terim ve n-2. Terime de uygulayabiliriz. Yani a3, a1 artı 2r'dir. an-2 artı 2r'dir. Burada an-2'yi yalnız bırakırsak an-2'miz an-2r olur. Taraf tarafa yine toplarsak aslında üçüncü terimin ve n-2. Terimin toplamının birinci terimle n'inci terimin toplamının eşit olduğu görülür. Dolayısıyla biz bu taraf tarafa toplamı yaptığımızda aslında iki tane Sn'i A1 artı AN'lerin toplamı şeklinde buluruz. Peki kaç tane var? Tabii ki terim sayısı kadar n tane var. Dolayısıyla iki tane Sn aslında n çarpı A1 artı AN'dir. Burada Sn'i yalnız bırakmak artık işten bile değil. Kanıt böylelikle tamamlanmış oldu. Şimdi sonlu geometri dizi toplamı formülüne geçelim. Geometri diziyi bir hatırlayalım. Ardışık terimlerin oranı sabit olan dizilere geometri dizi diyoruz. Biz burada ikinci terimi birinci terime oranlasak, üçüncü terimi ikinci terime, dördüncü terimi üçüncü terime, n'inci terimi n-1. Terime oranlarsak hep r sabitini buluruz. Yani burada geometride dizinin terimleri katlanarak devam edecektir. A2 nedir? A1 çarpı r. A3 nedir? A2 çarpı r. Herkes kendinden önce gelen terimin aslında r katıdır. A4 A3 çarpı r olur. AN de AN-1 çarpı r olur. Biz burada üçüncü terimin birinci terim türünden yazsak A3, A1'in 2 tane R ile çarpılmış halidir. Yani R kare katıdır. A4 ise A1'in R küp katıdır. Dolayısıyla n'inci terimde A1'in R üzeri n-1 katıdır. Bu bilgileri şimdi kullanarak hemen formülümüzü kanıtlayabiliriz. İlken terimin toplamı Sn olmak üzere A1 parantezinde R üzeri n-1 bölü R-1 formülünü kanıtlayalım. Şimdi burada bütün terimleri yan yana önce yazarsak, birinci, ikinci, üçüncü terim, n'inci terime kadar yazarsak ve hepsini A1 türünden yazarsak şöyle bir denklem elde ederiz. Sn eşittir A1 artı A1 çarpı R. A1 çarpı R kare. Yani A2 ve A3'ün eşitlerini yazdım. En sona da
A1 çarpı R üzeri n-1 yazdım. Şimdi burada çok güzel bir hamlemiz var. Biz bu eşitliğin her iki tarafını bizim o ortak çarpanımız olan R katsayısıyla çarpıyoruz. R ile çarparsak herkesi. İlk terim tabii dolayısıyla A1 çarpı R'dir. İkinci terim A1 çarpı R karedir. Bu şekilde devam eder ve son terim A1 çarpı R üzeri n olur. Burada taraf tarafa çıkarma işlemini uygularsak bakın burada birbirini götüren ifadeleri göreceksiniz. A1 ile R, A1 çarpı R, A1 çarpı R kare. Bunlar hep birbirini çapraz çapraz götürecektir. Başta ve sonda tabii ki birer tane artış olur. Yani biz Sn eksi R çarpı Sn'nin aslında A1 eksi A1 çarpı R üzeri n olduğunu anlarız. Burada hemen gerekli düzenlemeler yapılır, parantez almalar yapılırsa Sn çarpı 1 eksi R, A1 çarpı 1 eksi R üzeri n gelir. Hemen burada Sn'yi yani Sn'i yalnız bırakırsak arkadaşlar A1 çarpı 1 eksi R üzeri n bölü 1 eksi R gelir. Tabii ki pay ve payda eksi 1 ile dilediğimiz anda çarpabiliriz. A1 çarpı R üzeri n eksi 1 bölü R eksi 1 bu şekilde kanıtlanmış olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Esenlikler dilerim.